Evet. Black Sheep Motogarajı'ndan herkese selamlar. Bugün Hasan'la beraber GS 1200 videosuna yapılan yorumlara cevap verelim istedik. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk Yiğit. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Teşekkür ederim ben de. Daha önce söylemiştim. Birçok videoda Hasan'ı göreceksiniz. Kendisi çok sevdiğimiz ve çok yanımızda bulunmasını istediğimiz bir arkadaşımız. Ayrıca deneyimlerinden de çok faydalanmak istediğimiz bir arkadaşımız. Teşekkür ederim. Hızlıca yorumlara geçelim mi? Hemen dalalım, uzatmayalım. Sen gerçi birçok yoruma cevap vermişsin. Evet, genelde cevap vermeye çalıştım arkadaşlara ama yanlış anlaşıldığını düşündüğüm bazı videolara cevap vermek istemedim. Yazılı cevap biraz daha yavan kalabiliyor. Evet, anlaşılamayabiliyor. Evet. O yüzden bu video bence daha geçerli olabilir. Daha ayrıntılı ve daha güzel Aynen. cevaplar. Belki daha samimi, belki daha içten gelebilir arkadaşlar. Evet. Murat Cengiz yazmış. Tamam. Demiş ki kullanıcı deneyimine verilen önem başta olmak üzere yüksek kilometre ve ardışık günlerde yapılan sürüş yetkinlik seviyesi yüksek deneyimli sürücüleri paylaşmanız muazzam tat verdi, senden bahsediyor. Sağ olsun. Teşekkür ederiz Murat'a buradan. Yüklü tecrübe ve en neticesinde hap bilgileri nokta atışla kullanıcıya aktarmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum demiş. İşte gerçek bir motosiklet sürücüsü, Güzel yorumlar. beklediğimiz vizyon, beklediğimiz hedef. Bir başka arkadaşımız demiş ki makine özelinde gömülecek en haklı kızım bence aynaları kısa görsün demiş. Bize katılan bir iki teker sevdalısı arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Bizce de aynalar bambaşka bir dünya. Bir başka yorum, NC'nin hem manuelini hem DCT olanını kullandım. Üst hacimde motor kullanmadığından kendi adıma kullandığım en iyi makineydi. Ama söylediklerinizle katılıyorum. İmkan olan her zaman daha iyisini ister. En iyi motor kullandığım motordur. Burada bu arkadaşı tebrik ediyorum. Kesinlikle. Tam bizim anlatmak istediğimiz şeyi söylüyor aslında. Diyor ki kullandığım en üst CC makine buydu. Buna göre yorum yapıyorum diyor. Diğer arkadaşlar kullanmadığı makine hakkında da yorum yapabiliyor bazen. Burada anlaşamıyoruz zaten kendileriyle. Mesaj tam olarak yerine ulaşmış aslında Yiğit. Evet. Bu arkadaşa ekstra Teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Devam. Yine senin yorumuna cevap verdiğim bir arkadaşımız. Merhaba, tam da Triumph 1200 GT Pro, Honda NT 1100, BMW 1250 GS gibi motorlar arasında gidip gelmekten perişan olmuş biri olarak sizi dinlemek hoş oldu. BMW'ye bir adım daha yaklaştırdı. Fakat fiyat olarak Triumph 1200 GT Pro'nun 2023 modeli 750.000 civarında. Evet. Ve KM'ler düşük olabiliyor. Gel gelelim BMW GS 1250'nin 2020 modeli 850.000'den başlıyor. Ve kilometreler yüksek oluyor. Evet. O zaman acaba Triumph 1200 GT Pro beni kurtarmaz mı diye düşünüyorum. Size de sorayım. Öncelikle konfor arayan biri olarak denge, fren ve viraj güvenliği gibi o detaylarda Triumph 1200 BMW'nin yerini alınabilir mi? Yoksa 7000 km'de 2023 Triumph alacağıma 2020 model 30.000 kilometrede 1250 mi alsam? 859 bandında demiş. Çünkü bu konuya net cevap bulamadım ve yorucu olmaya başladı. Teşekkür ederim. Keyif sürüşler demiş. Aslında çok güzel bir soru sormuş. Özetlemek gerekirse soruyor, diyor ki daha yüksek modelde ve daha düşük kilometrede Triumph 1200 GT mi alayım diyor. Yoksa daha yüksek kilometrede daha düşük modelde bir GS 1250 mi tercih edeyim demiş. Evet. Bu tamamen kişinin motordan beklentisiyle alakalı, her zaman söylediğimiz gibi. Açıkçası o motoru kullanmadım Yiğit. Yani bilgimin olmadığı bir konuda da fikir sunmak istemiyorum. Ama Triumph'a yani şöyle söyleyeyim. Pozitif ayrımcılık yapmam gerekirse Triumph'ı çok seviyorum. Triumph gerçekten geçerli bir motor. Şu bağlamda düşünürsen eğer, abi fiyat fayda oranında ben alabileceğim en yeni makineyi almak istiyorum derse tabii ki Triumph abi. Yani yeni her zaman yeni. Bu bir gerçek. Evet. Yani 3 yaşında GS aldığın zaman da senin mekanik bir sorun yaşamayacağın bir garantisi yok. Sonuçta yaşayabilirsin. Triumph'ta da 1 yaşında Triumph'ta da yaşayabilirsin ama riski azaltmış olursun. Şans faktörü. Evet, o manada konfor olarak yeterli olduğunu duydum ve düşünüyorum. Çok aratmaz diye düşünüyorum. Yani 1200 tercih edilebilir. 1200'ü sürmedim ama 900 de yani hem hissiyat hem konfor olarak bence güzel. Mutlu etti mi? Bence mutlu etti. Yani 1200'de ondan aşağı kalır yanı olmaz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İzmir'e bu arada bir test motoru gelecek ama tam olarak CC'sini bilmiyoruz. Onunla da bir test sürüşümüz olur mutlaka. Yorumlarla aktarırız. Bir de ya imkan varsa bir yerde bir şekilde denk geliyor yani. Denerse kısa da bir sürüş olsa da ikisi hakkında da kesinlikle daha net kendi cevabını bulabilirler. Kesinlikle. Evet, bir arkadaş demiş ki ne oldu Tiger'ı sürerken, ne oldu? Fırık oldu. Fırık diye kaydı. Evet. Yorumlarım kendi motorum olan 2023 1250 için. Şanzıman ve quick shifter leş. Leş mi? Leş abi. Elcik ısıtma ayarları saçma sapan demiş. Yo, kademelendirmeleri gayet başarılı. 5 kademesi var 1250'lerde. 1200'de 3 kademeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani kademelendirmesi, ya 5 tanesini ne kadar hissediyorsun? Yani o 1 ile 5 arası, ya 1 aldığın zaman zaten çok zayıf, 5 aldığın zaman en kuvvetlisi. Evet, onu hissediyorsun ama orta kademelerde öyle çok amşan bir şey hissetmiyorsun yani. Belki orta geçiş onu tatmin etmemiştir. Olabilir, evet. Yan ayak açma işi büyük numaralı ayaklar için biraz zor demiş galiba.
Ben 41 numara ayaklarım, o yüzden bir sorun yaşamadım, Evet. bilmiyorum. Tuşlarında ışıklandırma yok demiş. Evet ya. Bak onu mesela GS'in Evet. şeylerinde olumsuzdan da söyleyebilirdim. Çok haklı. Evet abi. Yani 1,5 milyon motor alıyorsun. Tuşları ışıklı değil ya. Aşırı ışıklı. Çok haklı. Yani Evet. o kadar haklı bir şey ki bak, onu atlamışım mesela. Ya ben her videoda onu örnek göstermekten bıktım artık, o yüzden. Evet. Yani ne kadar zor olabilir ki abi? Abi çok büyük eksi. Kesinlikle. Bence. Ya aynalardan sonra en büyük eksi Haklısın. bence. Çünkü şimdi motorda joystick var. Kumanda çok fazla olduğu için bazen elin arıyor onu yani. Neredeydi? Gece sürüşünde de göremiyorsun. Çok haklı. Çok sürüp ezberlemiş olman lazım yerlerini. Evet evet. Yani güzel bir ürün. Referans verilen Super Tenere'yi 40.000 kilometre kullandım. Konforlu ve güvenilirdir. Şanzıman harikadır. Doğrudur. Frenler premium olmasa da görevini iyi yapar. Doğrudur. Elci kısıtma, rüzgar koruma, şanzıman harikadır. Eco modu yürümez, sport modu ise berbat bir gaz kolu tepkisine sahiptir. Lineer güç vermez. Ek olarak Super Tenere 2010 yılında kuru hava soğutmalı GS 1200'e rakip olarak üretildi. 2013'te GS yeniltip soğutmaya geçince her sene güncelleme alıp Tenere aynı yerinde kalınca demode kaldı. Ama çantaları takayım, dünyayı gezeyim, apaçilikle işim olmaz diyen adam için mükemmel motosiklettir demiş. %80 düşüncelerine katılıyorum arkadaşın. Süper Tenere gerçekten. Ben her zaman söylüyorum. Yine orada da arkadaşlar bana işte Süper Tenere ile GS'imi kıyas ediyorsun tarzı yorumlar yapmışlar. Süper Tenere gerçekten fiyatının çok üstünde bir motor. Ya videoda da söylemiştik bunu. Ben Yani zaten Süper Tenere'yi sevmem. Ben Süper Tenere aşığı bir adamım bu arada. Yani GS binmeyecek olsam yine bugün gider yine Süper Tenere alır ve binerim. Ve emin olun Süper Tenere GS'den çok daha sorunsuz, çok daha problemsiz bir makine. Gaddar bir motor. Kesinlikle %80 oranında katılıyorum. Sadece gücün lineer gelmediği konusunda katılmıyorum arkadaşa. Yo, gayet de lineer geliyor. Yani spor modunda da hard diye alan bir şey yok, tepkisi yok Süper Tenere'nin. Süper Tenere zaten sınıfının en güçsüz motoru baktığın zaman. Arkadaş incelerse teknik verileri, çok teknik veri sevmiyoruz ama hissedilen de o zaten yani. Yani o subjektif olarak onu mutlu etmemiş. Etmemiş olabilir ama Abi bakımlarını düzgün yapsak uzun zaman binebilir miyiz demiş. Mesela Abi, 400 yani- bin kilometre demiş. şimdi öyle bir şey ki yani o kadar çok referans nokta var ki. Ya bence binilir. Yani örnekleri var. 600 bin kilometrelik motorlar var. Yani marka model gözetmeksizin söylüyorum bunu. Yani bir GS'inde bakımını düzgün yaparsan bence Var. şafttan bağımsız konuşuyorum. 600 bin kilometre, 400 bin kilometre. Abi bence. bakımını yapıp da binemeyeceğim bir motor yok ki. Yani Avrupalı ve Japon olarak söylüyorum. Çinlere katmıyorum ama Avrupalı kardeşleriyle bence gayet de bakımını yapıp, ya Süper Tenere ben 400 bin mil yapan adam gördüm. Gruplarına üye olduğum için paylaşıyorlar orada. 400 bin mil ne demek abi? Müthiş bir rakam yani. Düzgün bakarsan onlar zaten Tabii normal ki tabii ki. rakamlar. Ya Türkiye'de maalesef böyle bir sıkıntı var. Yani 50 bini tamam abi motor çöp. Yok abi öyle bir şey ya. Bakımını yap, devam et. Sorusunun cevabını aslında biliyoruz. Çünkü demiş ki abi sence GS 1200 daha kaç yıl üretilir? Üretilmiyor. Üretilmiyor artık. Evet. 2018'de bitti. Evet yani bu soruyu sorduğunda zaten üretilmiyor. Aynen 2018'de bitti. Pıtı pıtı pıtı. Atakan burada bir yorum yapmış ama bu konuyla şu an bağımsız olduğu için kendisine sadece buradan selamlarımı gönderiyorum. Boyunu sormuş bir arkadaş. 1.75. 75 zaten ana videoda söylemiştik. 1250 videosunda Aynen. da. O videoya bekliyoruz. Burada bizim motorlar için yaptığımız bir yorumda Afrika'yı neden unuttunuz çok gelmiş. Evet ya. Yani o an aklımıza gelmedi Afrika. Gelmedi arkadaşlar, aynen. Afrika'yı şu anlamda şeye sokmamış olabilirim. Şimdi abi Afrika evet yol endurosu ama şaftlı değil. Ben şaftlı motorları sevdiğim için. Afrika'da beni mutsuz eden tek şey şaft olmaması. Kimisi şaftlı motoru hiç sevmez. Ben de zincirli motor sevmiyorum abi. Hepsi ayrı keyif bence. Şaftı da zincirde hepsi ayrı keyif. Ya abi 300-500 kilometrede bir dur, temizlik yap, yağla falan. Yani abi ben bazen yeri geliyor kontak çevirdiğim zaman 1000 kilometre, 1200 kilometre yol gidiyorum git. Ya tek yağda 1000 kilometre gider ya. Ya gider illaki de. Uğraşmak istemiyorum abi. Niye Okey. çantamda ben yağ taşıyayım ki ya? Ben sırt çantasına yağ taşıdığım dönemler bilirim. Yani tercih meselesi tamam. Keyifli sohbet olmuş. Keyifle dinlediler. Teşekkür ederiz demişler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ve bak Afrika kullanmış. İsmi neymiş? Ondan gelmiş. Kadir'e buradan çok selamlar. Selamlar. GS 1200'den 1250'ye geçiş konusunda fikirler var mı? Var. Var. Değer mi? Değer mi hiç? Değmiş ki aldık. Aynen. 2018 1200 ADV kullanıcısı olarak sormuş bu soruyu. Oo çok güzel. Evet. Yani bu videodan önce muhtemelen 1250 videosunu izlemiş olacaksınız ve bu soru cevabını vermiş olacağız. Umuyorum Ama ekstra söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, umuyorum yetişmişizdir arkadaşımıza. Şöyle söyleyebilirim, kesinlikle değer. Ciddi yani görünüşte çok aşırı güncellemeler olmasa da mekanik manada ciddi manada motorda özellikle güzel güncellemeler var. Özellikle shift cam alt devirleri çok daha torklu ve çok daha güzel hissettiriyor. Elektronikleri de çok daha fazla çalışıyor, iyi çalışıyor. O manada kesinlikle değer.
Burada bizim goy goyumuza bir yorum gelmiş. CL'ye binmezsin de TVS'e binersin. Güzel motor dedikten sonra o da olmazsa Mondeo binersin. Güzel o da deseydiniz çarpılırdınız yeminle demiş. Abi güzel ya. Yani hani onu alabiliyorsak neye sahip oluyorsan o güzel arkadaşlar. Motora binmek güzel. Bizim anlatmak istediğimiz oydu orada. Kesinlikle abi. Tebrikler, çok samimi ve bilgilendirici bir içerik olmuş. Teşekkürler demiş. Ağırlıklı şehir sürüşte kullanıp yazları uzun rota artçılı düşünenler için F850 uygun mudur, ne dersiniz diye sormuşlar. Bu arada gelen bütün yorumlara biz de tekrar karşılık olarak teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olunuz. Sen zaten bana cevap vermişsin ama söylemek verdim şey evet. Yani neden gitmesin abi, 850 cc makine yani hani millet 150 cc motorlarla dünyayı geziyor. Evet, biz bunu abartıyoruz Türkiye'de yine bence. Ki bakınız, hemen bu videoda sağa sola bir yere koyarım. Ride and Peace, Sinem 150 cc, NK 150 cc ki benim asla mesela güvenmeyeceğim, korkacağım bir makineyle bayağı uzun Türkiye turu yapıp sağ salimde buna ulaşmış. Önemli olan o enerjiye sahip misin abi, ben her zaman söylüyorum. Yes. Oo güzel. Birçok motoru deneyip kullandım, tecrübe ettim. Marka falan da değilim. Ama sevdiğimiz kullanıcılardan. En sevdiğimiz profil. Ama şu an bir NC750X kullanıcısı olarak damarımıza bastığınız da bastınız. Honda NC750X'e his yok, zevksiz motor, bakkala gitmek için kullanırım deyip BMW GS övmekte ne bileyim demiş. BMW GS evet teknolojik olarak mükemmel olabilir ama GS de aynı şekilde sadece konfor odaklı ama zevksiz, ruhsuz, hissiz, akraba ile tipi olmasına rağmen bilinebilen bir motordur. Binenlerin de sadece gözlemeci gezmek için kullandığı amca motoru diyebilirim. GS gerçek motorcu motoru değildir. Bunun aksini iddia eden de motorcu değildir, gözlemecidir diye de ben ekleyeyim abi. Aksini söylediğim için o zaman ben motorcu olmuyorum bu durumda. Gözlemeciyiz biz abi. Ona hatta biz yorum yapmıştık. Evet. Ya bu çok tatlı, sempatik ve espriyle karışık yazılmış bir yorum olduğu için. Gözlemeci gezdiğimizi düşünenler varsa Instagram adresimize buyursunlar gelsinler. Bakalım gerçekten hangi gözlemecileri gezmişiz bir görsünler. Şuraya bir yere gözlemeci, ama gözlemeci adresini diyorum. Hasan'ın Instagram adresini bırakıyorum. Aynen. İzmir'deki güzel gözlemecinin adresini verebilirim arkadaşlar. Ben gözleme seviyorum. Yani. Arkadaşa da selamlar olsun burada. Biz NC'yi ekstra seviyoruz. Hep söylüyorum, insan sevdiği uğraşır. NC ile de o yüzden uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani NC kötü makana, tükaka demiyorum aslında. Uğraşmayı seviyorum NC ile. Bir de bir yorum daha vardı. Gene o düzenli takipçimiz, buradan selam olsun, ismini hatırlamıyorum. NC 750 olmasa bu kanalda ne konuşacaksınız diye. Gerçekten hakikaten NC 750 yorumu ben de gördüm. Konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Evet. Ama miyenktaş abi yani normal. Evet, dönüp oraya geliyor. Yani bir şey başarmış gibi biz hala dönüp NC 750 diyebiliyoruz. Kesinlikle abi. Abi bu yorum çok uzun. Ve bu abiye ben gerçekten boşluğumda oturdum uzun cevap altyapısı verdim. ne? Yani neyi vurguluyor? Abi bütün videoyu izlemiş. Tamam. İlk olarak şuradan dem vurmuş. Hatırlıyorum çünkü ben bunu. Madde olan mı? Evet, madde olan. Çok boş muhabbet, yani çok goy goy yapmışsınız haklı, demiş. Tamam, evet. Biz bunu söyledik zaten. Goy goy yaptık çünkü çok incelemesi vardı GS'in. Evet. Hani biz zaten farklı olsun. Ne söyleyebiliriz diye de çıkmıştık yola. Kesinlikle. Süper Tenere GS karşılaştırması yaparak daha verimli yapabilirdiniz demiş. Elimizden geldiğince karşılaştırmaya çalıştık aslında. Evet, iyi bir Süper Tener bilgisi olarak fikirlerimi söyledim zaten. Hep ikisini eşit değerlendiriyorlar demişler. Yani tartışmaya çok açık bir konu. 1200 GS Adventure sahibiyim demiş. BMW marka takıntısı yüzünden bu camianın kendi üstü görmesi yüzünden markadan nefret etmeye başladım demiş. Bu bende de oluşmaya başladınız biliyor musun? Evet. Ne demek BMW sahibi LS2 takamaz? Bunu ben açıkladım ama bir daha açıklayacağım. Doğrusu ekipmanların sertifikası olmasına dikkat edilmeli demiş. Benim tam olarak anlatmak istediğim şey buydu. Yani LS2 örnek olarak verdim ben onu ama LS2'nin çok kötü kaskları da var, çok iyi kaskları da var. Oradaki bizim bahsettiğimiz çok yani takılmaması gereken bir kask olarak yola çıkmıştık biz. Yoksa evet yani marka değil, sertifikalara bakmamız lazım. Bu konuda kesinlikle haklısınız. Motor hakkında %30 konuştunuz. Gerisi çeşitli, vakit kıymetli. Haklısınız, saygı duyuyoruz. Tabii ki saygı duyuyoruz. Bir şey diyemiyoruz. Biz de kendimizce burada biraz sohbet ediyoruz. Bazen de özellikle ben kamera önünde de arkasında da olsam sohbetin ayarını kaçırıyorum. Bir de yani çocukluk arkadaşım. Evet. Berkay çok eski arkadaşım. Evet. Bir araya geldik mi? Enerjiler uyuşuyor diyelim. Evet, yani sohbet edecek çok şeyimiz var. Enerjiler uyuşuyor. Bir de bu kanal daha çok şeye benziyor bence. Hani hep bir araba motor muhabbeti olur ya arkadaş arasında. Biz bunu kamera önünde yapıyoruz sadece. Evet. Arada da bir şeyler size aktarabiliyorsak ne mutlu. Amacımız o. GS Adventure'ın kötü özelliği gereksiz yüksek oluşu demiş. 1.80 boyunuz yoksa motorla sürekli boğuşuyorsun demiş. 1.78 boyundayım demiş. Güzel bir yorum, evet, mantıklı. Evet. Onu söyledik zaten 1250 videosunda da. 1.75 boyum var. 1.78 boyundayım. Motora tek bacak durabiliyorum. Tek bacakla adım adım ilerlemek hele artçılıysan oldukça sıkıntılı. Evet, zor. Evet. Gerçekten zor. Arabasını kişiye özel üreten BMW motosikletlerinde de bu acil bir sisteme geçmeli. Ben 1.70 isem motorun boyu buna göre üretilmeli.
Sanırım düz GS daha alçakmış. Deneme şansım olmadı. Değerlendirmelerim otomatik süspansiyon için geçerli. Minimumda zaten alçak ama sürüş dinamikleri bozuluyor demiş. Düz GS demeyelim, GS diyelim. Evet doğru söylüyor. GS'in sele boyu daha alçak. Zaten BMW onu düşünerek zaten onu yapmış. Yani daha alçak, yani boyu kısa binicilerin GS'i tercih etmeleri sebebiyle zaten o motoru çıkarmış olması var. Nereye giderseniz, hangi markaya giderseniz gidin Adventure makineler 3-5 santim daha yüksek oluyor zaten. Evet. Kişiye özelleştirilebilir olması olmalı bence de. Alçak seleler var. Alçaltma kitleri var. Yani benim 1.68 boyunda kadın arkadaşlarım var. Kullanıyorlar GS. Ya bu şöyle algıladım ben Alçaltma bunu. kiti Yani ve- bu makineyi alırken mesela Adventure için konuşmuyorum. GS için konuşuyorum. Siz geldiğinizde boyunuzu sormalılar ve ona göre size vermeli. Yani alçaltma kitini sen orada uygulayıp vermelisin. Ya bu Maybach değil ki abi. Ben buradan bunu anladım. Ama Evet. bir yerde de kendi kişisel görüşümüz olarak segmentin hani en son nokta diyoruz ya GS. Evet. Belki onun için olabilir. Yani bir beklentidir, şahsi görüşüdür. Olabilir. Seri üretim malları iyi duyuyorum. bunlar. Yani sonuçta Tabii ki de. kişiye özel tasarım, kişiye özel tasarım Tarantelli'ye gideceksin. Yani biraz da kastım oluyor. TT custom. Cam elektrikli olmalıydı demiş. Haklı. Aa bak negatif. Aklıma geliyor. Evet, Evet bu- abi haklı. Ya 1,5 milyon vereceksin. Camı elinle manuel yapacaksın. Yani Honda Forza'da şu an cam elektrikli ise müthiş bir yorum. Kesinlikle haklı. Ya ben elektrikli cam benim için elzem bir şey değil ama dediğin gibi Forza'ya bakıp buna baktığın zaman bir eksi olarak dönüyor. Motor yüksekliği hareket halindeyken de değiştirilebilmeliydi diyor. Değişmiyor mu? Değişmiyor. Motor yüksekliğini durur vaziyetteyken işte ayarlaman gerekiyor. Ondan sonrasında o şekil. Bir yorum daha var burada. Arızaları ve işte bakımını okumak için Tamam. OBD cihazından bahsediyor. Tamam. OBD aldık yetmedi. Bir de motoscan aldık. Bir de ara kablo aldık gibi böyle bir şey var. Evet yani çok universal bir şekilde, pratik bir şekilde bakılabiliyor olması lazım bence de diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya tabii ki yani motor ne kadar kullanışlı olursa o kadar bizim için iyi. Hatta yurt dışında bu tarz motorların adamlar kendi garajında bakımlarını Evet. manuellerine göre kendileri yapıyorlar. Ön maşaların yağlarını değiştiriyorlar. Yani elektronik olarak o bakım ve işte arızaları Evet. değiştirip silmek arabada bir tuş. Neden motorda bu kadar zahmetli? Defaratlı demiş. Haklı. Haklı, Katılıyoruz. Hidrolik debriyaj yumuşak, konforlu lakin quick shifter var. Debriyajı çok az kullanıyorsunuz. Keşke hidrolik olmasaydı. Hidrolik olduğu için kavram ayarı yok. Isınınca kavrama noktası değişiyor. Debriyaj balatası en az 20 km erken bitiyor. Hidrolik sıvısı mineral 3 kat daha pahalı. Ayrıca basit bir hidrolik değişimi için marş motorunu sökmek falan gerekiyor. Bayağı teferruatlı demiş özetle. Arkadaş teknik olarak herhalde bayağı konuya hakim. Ben Evet. o kadar hakim değilim. Isınınca kavrama noktası değişmiyor. Ya mesela ben bu yorumdan zaten yaşça ve tecrübe olarak bizden daha fazla şeye hakim olduğunu Doğrudur. hissettiriyor. Şehir içinde falan çok açıyor demiş. Açıyor mu? Açıyor evet. Ama yani bu sınıfta olup da fan açmayan ben motor Yani şehir içinde bilmiyorum. durukak bu kadar büyük hacim zaten normal. Abi 1250 cc yani sonuçta soğutması gerekiyor. Motor kıymetli ki yani kimseye güvenip veremiyorum demiş. Videonun ilk başına söylediğimiz şey zaten Evet oldu. Haklı. maalesef. Ama motor zaten bence şahsi özel bir taşıtı ya. Yani araba gibi değil ya. Evet. Ve verilmemesi de lazım bence. Başarılı özellikleri demiş. Dünyanın en güzel motosikleti. Çok subjektif ve çok katıldığım bir yorum. Sen ne dersin? Yani göreceli olarak Yani tabii sen zaten beğeniyorsun ki almışsın. beğeniyorum ki alıyorum evet ama yani en iyisi demem her zaman. Yok güzellik açısından. Yani güzellik o. Ben İyi çok şey. beğeniyorum evet. Çok yakışıklı buluyorum. Yakıtı makul demiş. Bence de makul. Her koşulda stabil. 3 çantayla 220 yap 90'la gidiyor gibi stabil. Arazi, mıcır her yerde süper. Zaten bunları sen çok övdün. Hı hı. Rüzgar almıyor. Boxer ayak bileklerini hem koruyor hem ısıtıyor demiş. Doğru. İzmir'e bekleriz. Yazın. 2 derece 330 km yaptım. Üşümedim. Başka bir motorda bir saat sonra hipotermi başlıyordu demiş. Korunabilirlik açısından evet. Başarılı bir motor. Biri de bunun altına ne kadar yakıyor 100 km demiş. GS 1250 videosunda muhtemelen GS videosuna bahsetmedik mi biz ortalama Hiç yakıttan? hatırlamıyorum. Ben de Bahsetmiş olabiliriz. hatırlamıyorum. Ya bu GS 1250 videosunda bahsettik. Ne kadar yakıyor ortalama? 6,5 diyelim. Karma da. Ortalama. Karma tüketim 6,5. Ya 5,5'u da gördüğü oluyor ama keyif almak için bazen bir tık daha devirli kullandığım için 6,5 diyelim. İnsan o tadı istiyor artık. Yakıtına da Evet bakmıyorsun. abi ona çok artık 1 litre aşağı 1 litre yukarı Yani bakmıyorsun. 6,5 yaksa da biniyorsun abi de 10,5 yaksa da biniyorsun yani. özellikle. Yani. Adamlar duygularıma tercüman olmuş. Yine Speed 250 RS ayrı bir duygu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşım. Kalkışta yavaş diyorlar. Doğru mu? Ne diyorlar? Kalkışta yavaş diyorlar. Doğru mu? Kime göre neye göre abi? Yani bir bin arar değil abi o yüzden. Tabii ki abi. Ama hızlanmaları çok iyi bence. Bu kadarmış galiba yorumlarım YouTube'dan. Bromuş. Insta'ya geçelim. Bayağı. Abi Insta ayrı bir dünya. Yani Insta'ya geçmekten korkuyorum, çekiniyorum. Çünkü Insta'da kaos çıktı. Insta'da çok tartışma çıktı yani. Evet. Ve ben bir süre Hasan'ı da durduramadım. Her şeye cevap yazdı. Ya işte bizim en büyük sorunumuz biliyorsun işte KTM'ci arkadaşlar oldu. Evet. Ya KTM'ci arkadaşlar biraz bizi yanlış anlamışlar. Yanlış Bu arada anladılar. doğru anlayan insanlar da var. Var. Ya da biz kendimizi yanlış anlatmışız diye. Yanlış da ifade etmiş olabiliriz. Ya da o samimiyetimiz de geçmemiş olabilir. Olabilir. Yani biz hep haklıyız, hep suçsuz demiyoruz abi. Bizim Demedik. hatamız olmuş olabilir. Abi burada 100 tane yorum var.
Ya en başta yani dikkatini çekenleri Abi, şey yapalım istiyorsan yorumlayalım. Bak bu nasıl sekmiş bilmiyorum. YouTube'dan Instagram'a sekmiş bir yorum. Beyefendilerin gözleme saati gelmiş diyor. Ne diyeyim abi, ne diyeyim ya? Boyozumuz var. Gözleme seviyoruz abi, tamam ya. No problem. Abi kusura bakmayın da Ege konusunda başka markaları en son laf edecek sürücüler GS sürücüleri diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani abi bu adam egolu bir adam değil. Dolayısıyla bence laf edebilir. Ya laf etmek de değil aslında. Biz bunu kendi aramızda tartışıyoruz. Siz de buna konuk oluyorsunuz diyelim. Cevap vereyim mi buna? Buyur abi. Aslında GS 1250 videosunda buna detaylı olarak değindim ama burada da değineyim. GS her statüden insana hitap ettiği için ve genelde ekonomik olarak artık bazı şeyleri geride bırakmış insanların genelde tercih ettiği motor için. Motosiklet kültürüne çok hakim olmayan insanlar olabiliyorlar. Ve bu manada bizler de, ben de böyle yani adlandırılmak istemiyorum Yiğit. Ben de bundan şikayetçiyim baktığın zaman. Ama herkes aynı değil, yaşayışı aynı değil, hayata bakışı aynı değil. Ben onu GS olarak adlandırmıyorum. Bu diğer markalarda da aynı şekilde ego mevcut ama tabii GS'de biraz daha biraz isim çıkmış ya abi. Çıkmış maalesef abi. Durumumuz bu. Çok kendimizi savunabileceğimiz bir konu yok yani bu konuyla alakalı bir GS binicisi olarak. O adamın alabileceği daha pahalı bir motor olsaydı ona binseydi. Yani mesela Goldwing daha gözde bir motor olsaydı Goldwing sürücüleri selam vermiyor diyecektik yolda. Yani Harley'cilerde de var böyle bir problem ona bakarsan. Yani Harley'ler GS'lerden çok daha pahalı motorlar bu arada. Doğru. Okumuş çocuk tabii yolda beni fena derler diyememiş. 150 PS'in ne kadarını kullanıyorsun? Tahta gibi falan boş laflar. Zoraki gülmeler falan filan. Sen ne kadar birincisin. Biz bunu gene 1250 videosunda aslında ne demek istediğimizi anlattık. Yani tabii ruh haline göre de bizim ne dediğimiz farklı anlaşılıyor olabilir. Ya işte dedim ya şeye yanlış anlamış. Zannediyor ki biz KTM'leri delemiyoruz ya da işte KTM'cilerle yarışıyoruz gibi bir şey anlamış orada. Halbuki biz bunu söylemedik. Dediğimiz şey şu arkadaşlar. Şartlar ve imkanlar da el vermiyor zaten motoru full randımanıyla kullanmaya. Şunu söylüyorum. Yeni ve orta seviye, yani ileri boyutu söylemiyorum. Yeni ve orta seviye bir binicinin bu motorlara ne kadar hükmedebildiği ve bu motorları verimli olarak ne kadar kullanabildiği, yol şartları, lastiğin durumu, kendi deneyimi ve tecrübesi buna ne kadar verimli? Biz bunu konuştuk. Evet doğru, KTM binicileri bu manada daha seçici, daha hassas ama ben çok biliyorum KTM ile dümdüz giden insanı yani. Ama onlar hep işte biz KTM'ciyiz abi, biz en iyisini kullanıyoruz, en iyi biz gidiyoruz, en iyi biz viraj alıyoruz. GS'çiler çünkü patates sürücü ya, biz patatesiz ya. Hani çünkü biz konforlu otobüs gibi gittiğimiz için zannediyor ki bütün GS sürücüleri hep böyle. Yo öyle bir şey yok. Ben KTM'den GS'e geçen çok binici tanıyorum bu arada. Orada bir arkadaş o yorum yapmıştı. GS'den çok KTM'ye geçen oldu ama KTM'den GS'e geçen olmadı diyor. Yok hayır. Ben en az 3 kişi tanıyorum KTM'den GS'e geçen. Abi katılmıyorum yani. Bak burada bir sonraki yorumda denk geldi tesadüfen. Aslında çok güzel özetlemiş. GS kullanıp selam vermeyen tayfa genelde 50'sine motora başlamış. Alırken de GS'den aşağıya binmeyeyim kafasında olan insanlar oluyor genelde. Müthiş. Anlatmak istediğim bu zaten senin. Evet. Fakat şöyle bir durum var. GS'i alan vatandaşın genelde hızlı işi yok. Bu makineye geçerken alan adam telelever için, dinamik ESA için alıyor. Amaç zaten konfor odaklı. Müthiş. KTM'de bu sınıfın deli dolusudur. Doğru. İkisi de şahane makinelerdir. Tekeriniz düz bas. Müthiş bir yorum ya. Aynen. Daha güzel bir yorum olamaz inan bana. Yani mükemmel mesajlarına ulaşmış ve bizi mükemmel anlamış. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız, abimiz, dostumuz her kimse. Gene bizim bakış açımıza sahip bir arkadaş demiş ki ben fanatikliğin karşıtıyım. KTM ve BMW üreticisi kafası olarak bambaşka motosikletler bence. Kesinlikle. Tamam hacim ve sınıf olarak aynı sınıf olabilir ama üretim amaçları bence bambaşka. Kullanıcıya hitapları farklı. KTM bence hep yarış ruhunu barındıran bir motosiklet. Agresiftir. Kim ne derse desin GS'de uçan halı üstüne tanımam demiş. Çok. Bence her marka model motosikletin kendine ait bir karaktere sahip. Müthiş. Ben hiçbir motoru hiçbir motosiklet ile kıyaslamamayı tercih ediyorum. Kullanım amacına uygun alanına bakmak lazım. İsmin demiş. arkadaşın? Deniz Latif. Deniz Latif. Sana buradan kocaman alkış gönderiyorum kocaman abi. alkış abi. Müthiş bir yorum. Kelimesi kelimesine, noktasına, virgülüne katılıyorum. Abi KTM'i kontağını çevirdiğin zaman Ready to Race diye açılıyor. Evet. Orada o kadar güzel özetlemiş yani. Daha ne desin adam? KTM'ye laf etmesek iyiydi. Gerçekten deliriyor beni. Deliriyor abi. Haklı abi, deliriyor abi makine. Yerinde duramıyor yani. Çılgın olan. Yoruma bak. Sana göre öyle olabilir. Evet zaten ona göre ve bana göre böyle abi. Biz yani kanun demedik ki ya. Bizim şahsi görüşümüzdü bunlar. Bana göre. Hepsi bana göre arkadaşlar. Yiğit'e göre. Evet. KTM'nin hakkını verirsen değil GS Racing ediliyor 250'ye kadar. Şakaya gelecek makine değil 180 viraj çıkışı yanlayarak çıkıyor. Bu arada GS KTM 1290 Racing'de hepsini kullanmış olarak yorumum. İyi bir KTM sürücüsünü asla hafife almayın.
Diyeceğim bir şey. Yani Ya şey gibi oldu böyle. Diyeceğim bir şey bunu. iyi bir KTM binicisiyle alakası yok. İyi bir binici bu aslında. Evet. İyi biniciler de genelde KTM kullandıkları için KTM sürücüler oluyor. Ama kesinlikle dediğim gibi katılmadığım konu binici yani. Burada da biraz şey olmuş. Biraz KTM egosu olmuş. 1250 videosunda bunu söylemek istemişiz işte sana, anladın mı? Biz de GS sürücü olarak o KTM mi geliyor, tamam abi bu abimiz delicidir kesin diye mi düşünelim yani? Böyle bir egoları var. Ya sürüyorsun abi, ben sürmüyorsun Biz dedim. KTM mi diyoruz arkadaşlar, kusura bakmayın. İşçilik bizde. Yani GS birçok manada yardımcı oluyor ya pilotaja. İşte KTM'de biraz pilotaj istiyor ya, yönlendirme istiyor. Kullandım abi, kullanmasam Abi tamam. bir de bunları Instagram'da şöyle bir problem var. Ben kesit attığım için oraya. Geçmişi Kesiti- bilmiyor. Evet, yani muhabbetin öncesinde biz aynen bunları söyledik aslında. Aynen. Dolayısıyla o kesitten onu alıp gidiyor. Doğru. Ya kimse de kusura bakmasın arkadaşlar. Zilyon tane mesaj verdik videolarda. Yüzlerce video var Instagram'da ve YouTube'da. Hiç kimse de bizim birbirimizi sevelim sayalım dediğimiz videonun altına yorum yapmıyor. Hakikaten ha. Bir yere bir laf atalım, bir yerden bir çamur sıçrasın, bir şey olsun, herkes ortalığı ayağa kaldırıyor. Evet. Bir de lütfen kalkıp desin ki abi çok güzel söylemişsiniz. Hepimiz güzel saygılı olalım birbirimize. Evet. Haklısınız desin. Evet. Bak senin gece 2'de benim 3'te kalkıp cevap yazdım yorum. Tamam. Gece biz uyuyamadık ikimiz de. Tesadüfen ben telefona baktım, Hasan'ın yorumunu gördüm. O da bir yorumu görüp yazmış bunu. Beraber yazmış olduk böyle üst üste. GS olmasa neyi konuşacaksınız gerçekten merak ediyorum. GS'i konuşmak size kalmadı. GS üzerinden prim kasıyorlar. NC750 konuşuyoruz kardeşim GS olması. Yani içerik üretiyoruz. Videoyu kapatmak 1 saniye. Videoyu değiştirmek 1 saniye. Yani fikirlerimiz kanun değil. En doğrusu değil. Almak istediğini alabilirsin. Almak istemediğini almazsın. Ama yine arkadaşa saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Yine zahmet edip yazmış. Evet. Ama ben katılmıyorum arkadaşa. Yani abi biz zaten ana videoda söyledik işte problem burada kesit attığım için böyle oluyor bu. Ya bir prim kasma durumu zaten yok. Bir de videonun başına yani YouTube'daki full videoyu izlemiş olsaydı arkadaş diyecekti ki zaten bunların prim kasmak gibi bir amacı yok. Aynen. Biz GS'in 1 milyon birinci videosunu çekiyoruz. Kendi Aynen. aramızda biraz sohbet edeceğiz demiştik. Fikirdir. Ama bilene. evet bu kesitte öyle anlaşılıyor. Yorumu da tatsız bir yorum. Sağlık olsun, canı sağ olsun diyelim. Aynen. KTM motor diğerleri siklettir. İşte mesela buna ne diyeceksin Yiğit? Abi bak böyle yorum. Şimdi bu ego değil mi? Ya çok yaratıcı bir şey Evet. yorum bu arada. Yani İnanılmaz saygılı Okey. yorum. Harika. Ama şimdi bunu bir GS sürücüsü söylese der ki abi sen benim egolusun. İşte marka fanısın. Bu marka fanlığı değil mi abi? Soruyorum sana. Ya, marka fanlı ya da değildir. 50 defa söyledik. Gene söylüyoruz. Bu kesitin içinde de olsun. KTM'yi de seviyoruz. Ya BMW'yi hepsini de seviyoruz abi. Mondial'i de Hepsi seviyoruz. bizim çocuğumuz Motor ya. seviyoruz biz abi. Abi insan çocuğunu ayırır mı ya? Ama bir tanesi vardı böyle gözdendir. Ona böyle genelde bir yatırım yaparsın. 160 beygiri dibine kadar çekiyorum. Dibine kadar. Helal olsun yazmış sana be buraya. abi. Yapıştır kardeşim. Helal olsun. KTM'ye binmiş biniciler hepsine binmişlerdir. Hepsi en sonunda KTM biner. KTM binen hep başka motora binemez. Berkay gülüyor oradan. Ne diyeyim, yorum yapayım mı? Bütün tepkileri üzerime çekeyim mi Yiğit, ister misin? Abi yani herkese cevap yazmakla uğraşmayacaksın. Kesit olarak kısa video attığımız zaman gelen yorumlar o kadar böyle yoruyor ki bazen bizi arkadaşlar. Artık goygoya vurduk yani. Hani şımarıklık olarak ya da ukalalık olarak algılamayın. Ya başka yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü yeri geliyor ona hakaret ediyorlar. Yeri geliyor bana hakaret ediyorlar. Ben onları siliyorum tek tek oturup. Artık biz de goygoya vurmak ya da işte makaraya vurmak zorunda kalıyoruz ya da deliliğe vurmak zorunda kalıyoruz diye. Başka türlü altına Olmuyor. kalkmıyor zaten. Evet. Yani KTM, ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Yani ben geldim bu motoru anlattım. Hasan geldi bu motoru anlattı. Sadece bu motora binmiş olabilir miyiz hayatımızda? Yani KTM'ye binmemiş olabilir miyiz? Tiger'a binmemiş olabilir miyiz? Mümkün mü yani? Büyük ihtimal öyle düşünüyorlar. Yani bu GS sürücüsünün o kitlesi var ya 50 yaş üstü olup da sadece GS Maalesef. alıp binen adamlar diye. Bu Maalesef. onlara geçiyor ama burada genç ve tecrübeli bir insan var. Kesinlikle. Onu baz almıyorlar işte. 38 yaşındayım. Yıllardır motosiklet kullanıyorum. Yıllardır motosikletle seyahat ediyorum. Belli bir birikimim, belli bir tecrübem var kendi nezdimde. Yani anlamasını gereken insan zaten o mesajı alıyor ama arkadaşlar genel manada hep yorumluyorlar. Ya işte gene diyorum abi o kesitten kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer bunu Instagram'a atarsam YouTube'daki full videoya bekliyoruz hepinizi. Ya bak çok güzel bir yorum gene abi. Böyle adamlar hastayım ben ya. Testosteron turuncudur. Kalp. Okey. Müthiş. Müthiş abi. Bak kırmadan dökmeden. Evet. Müthiş. Harika. Ben kendi yaptığım Harley V-Road ile sen de GS ile gel bakalım kaç saniye beni takip edebileceksin. Abi custom makineler zaten makineyi modifiye etmiş olabilir. Baba ya böyle bir şey ne cevap verebilirim ki Yiğit? Ya benim biniciliğimi bilmiyor, benim tecrübemi bilmiyor, benim birikimimi bilmiyor. Beni yarışa davet ediyor. Yani M1000 arar bloğu falan koymuş olman lazım ki. Ya ne koyarsa koysun Yiğit. Virajı dönebileceği hız belli. Doğru. Harley dediğim motorun zaten viraj kabiliyeti ne kadar yüksek Karakter ki. olarak. Yani zaten
Neyse ya bir şey demeyeceğim. Boş ver abi. Sinirlendim yine. Kızma. GS'cilerin kabusu da 1290 Adventure anlaşılan. Aa güzel. Güzel. KTM candır, ego değil, bu bir gerçektir. GS kullanıcıların birçoğu parası olduğu için alır, kullanılır, kullanabildiği için değil demiş. Doğru söylüyor evet. Yani aynı yere aslında Evet. parmak basıyoruz. Doğru yani motor binmeyi bilmeyen birçok insan GS kullanıyor. Bu bir gerçek. KTM'yi daha bilinçli, daha yani dedim ya işte hani yalamış yutmuş biraz daha heyecan arayan biniciler genelde KTM'yi tercih ediyorlar. Toto hassasiyeti yüksek olan, el melekeleri gelişmiş biniciler yani. Gerçekten söylüyorum. Yani abi bak KTM'i zapt etmek kolay bir motor değil. KTM hayvani bir gücü var KTM'in. El melekelerin gelişmemiş olsa motor seni tükürür abi. Tiger da öyle. Yani KTM de öyle. Yani o yüzden haklılar ama bunu da işte GS sürücülere de büyük kaka olmuyor. Yani binici var. Yıllarca 150 beygir kullanmış insanları GS'e bindiremezsin. Sen hep Enduro kullanarak geldiysen o senin problemin. En az 3 kişi sayarım. Profillerini atarım eğer merak ediyorsa arkadaş. Bir de benim şahsi kişisel görüşüm abi. Ya bu cihaz safkan Enduro cihazı değil. Değil Yani abi. safkan Enduro cihazı senin kullandığın cihaz. Yol endurosu bu. Evet. Yani dolayısıyla gerçekten Enduro kullanmış adamı zaten başka bir şeye bindiremiyorsun. Adam dağa çıkacağım diye gidiyor. Hani asfaltta işi yok zaten. Dolayısıyla ben bu yoruma katılmıyorum abi. Yani adam 150 beygir kullanır, KTM Tiger kullanır. Ondan sonra dediğimiz gibi 20.000 defa dediğimiz gibi ben artık sakin süreyim, motor gitsin, ben keyfime bakayım dedi ya. Bak tekrar söylüyorum. En az 3 kişi sayarım onu. 12.90'dan inip 1250 GS alan. Ve bu arkadaşlar orta seviye biniciler değil bu arada. İleri seviye biniciler. Abi beklenti meselesi, doygunluk meselesi tamamen. KTM'yi o kadar da gömmeseydik, o BMW'nin o kadar iyi olmasına sebep KTM'nin hala piyasada olması ve BMW'nin onu rakip görmesi. Üzmeyin koca enişteyi, kızdırmayın KTM'cileri. Çok iyi. Çok iyi. KTM'den çok çekmişler belli. KTM'yi gömmedik ya abi. Diyordunuz ya NC'den başka bir şey konuşamıyoruz diye. Alın size işte. Al KTM. KTM'de ne yaptığı belli değil. Üretimi gene durmuş bu arada. Öyle mi? Para olmadığı için parça tedarik edemiyorlar. Parça tedarik olmadığı için motoru birleştiremiyorlar. Ya biri çıksın alsın şu KTM'yi de üretsinler tekrar abi. Yani Alsın işte o zaman gör. efendim? Demeni alsın KTM'yi. Abi Bajaj alsın zaten yarısına sahip. Tabii Bajaj aldı. Bajaj alsın. Zaten Avrupa'da Bajaj'ın geldiği en son Türkiye. KTM'yi alsınlar. Avrupa'ya da oradan üretip göndersinler. Yalnız. Nasıl yorumlar bunlar? KTM kim ki GS'ten üstün olsun. GS konfor yol motoru. Yarışacaksanız S1000RR ile gidin yarışın. GS 1250 1300 S1000RR sadece binlik. Hadi KTM'nizi karton yapsın. Okuyamadım ama. GS 1250 1300 cc S1000RR sadece binlik. Hadi KTM'nizi karton yapsın, katlasın, kenara koysun gibi bir yorum yapmış. S1000RR Racing bir makine Abi, yani. bambaşka, Hani evet. kıyas etmek çok mantıklı değil. S1000XR desem evet doğru. Bak bu da güzel bir yorum abi. Kesinlikle aradığın şeye bağlı demiş. Biz zaten Evet. başından beri bunu söylüyoruz. Aynen öyle. Vurguladığımız tek şey bu. Kesitlerdeki problem videonun hepsini bilmiyor olması izleyicilerin. Performans mı, hız mı, tork mu, rahatlık mı, sağlam mı hepsinin seçenekleri farklı mesela. Ben neredeyse hepsini kullandım. Çok güzel. Canım sevdiğim izleyici işte. Hepsini kullanmış adam. KTM'si, Afrika TV'nin Süper Teneresi ve en son GS ADV 1250 aldım. Konuyu kapattım demiş. Daha başka motosiklet aramama gerek kalmadı. Yani benim aradığım tüm kriterleri karşıladı. Benim aradığım kriterleri diyor adam. Bu kadar basit Yani aslında. senin aradığın Problem kriterler de yani. burada. Evet abi. Hep aynı şeyi söylüyoruz işte zaten. Aradığın kriterler ne? Sen ne istiyorsun, ne arıyorsun? Ve hangisi karşılıyor? Bu kadar basit ya konu. İyisi kötüsü yok yani. KTM kötü, işte Triumph kötü, GS şöyle değil abi. Arkadaşlar Instagram'da videoya dair çok yorum var. Yani Evet. iyi de kötü de boş da dolu da yorum var. Hepsini buradan okuyamayacağım ne yazık ki. Çünkü yani 100 küsurdan fazla yorum var. Burada saatlerce Hasan'a işkence Yok, yaparız. estağfurullah. Bir tane güzel yorum var. Onu buldun mu? Yok hangisi? Berkay bir yorum tespit etti oradan güzel. GS'in olayını anlamayan insanları gördükçe deliriyorum. Adamların sloganı Endurance and Strength for Long Ride. Yani son hız beklemek anlamsız. Ancak bazen de şu sonradan görme Tatsumo GS'çilerin hareketlerini görünce Ducati vs kullananlara hak vermiyor değilim. Bir egolar, bir biz başka tripleri, yahu ne gerek var. Ancak yine de genel olarak seviyoruz GS'leri ama GS sürücüleri tartışılır. Çok güzel bir yorum olmuş bence. Müthiş. Teşekkür Yorum ederiz. yapacak GS'in olsam herhalde şudur. GS'in anlamını da anlatmış. Kesinlikle. GS'in ne olduğunu da söylemiş, GS sürücülerin ne olduğunu da söylemiş. Ya ben şeyi merak ediyorum abi. Tek videoyu bakıp geçiyorlar ya. Aslında Evet. sayfaya girse orada bizim diğer motorlar hakkında da hepsini Fikirlerimiz. sevdiğimiz, işte Tiger şöyle keyif verir, KTM Aynen. böyle keyif verir, Aynen. BMW böyle keyif verir kısmında görecek. Ya üşenmeyin basın arkadaşlar oraya ya. Aynen aynen. Ya akışta bir tane videoya denk gelip geçmiş. Bu adamlar ne saçmalıyormuş diye bir sayfaya baksalar aslında. Aynen Bunları aynen. Konuyu yaşamış. çözeceğiz. Ortada dövüş olmayacak aslında. Profilde de var yani YouTube'un linki. Bas oraya Evet. git. Abi Bekliyorlar. Instagram sayfasında bütün kesitlere baksa aslında Evet. derdimizi aşağı yukarı anlamış olacak adam. Kesinlikle.
Evet, işin özeti bugün Hasan'la birlikte GS 1200 videosuna gelen yorumlara cevap verdik. Şu an önümüzde duran motor gördüğünüz üzere GS 1200 değil 1250. GS 1250 videosunu izlemek için de aşağıya bir yere mutlaka linkini bırakırız. Oraya gelen yorumları da cevaplamamızı isterseniz lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Buraya kadar geldiği, bize vakit ayırdığı, cevapladığı yorumları tekrar cevapladığı için Rica çok ederim. teşekkür Ne demek. ederiz. Memnun oluyorum. Arkadaşlara güzel doğru bilgiler aktarabiliyorsak ne hala. Kimseyi kırmak, üzmek istemiyoruz. Hiçbir Kesinlikle. motor birinden iyidir demiyoruz. Biz çok iyi sürüyoruz demiyoruz. Ya da işte başkası çok kötü sürüyor demiyoruz. Sadece Sohbet tadında güzel bir şeyler aktarabiliyorsak, yüzünüzde de ufak bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne Evet. mutlu bize. eğer videolarımızı izliyorsanız ve beğeniyorsanız abone ol butonuna ve like butonuna basarsanız devamının gelmesi için bizi teşvik etmiş olursunuz. Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. See you'lar. Yani gerçekten çok yorgunum. Keyiflendirici demedi. Keyiflendirici demedim. Kral sen bugün iyi bile dayandın. ya. Sakin sakin konuştum. Sayıyorum. Tabii ki de kapattığım yer gitmiş. 3 çikolat belleğiyle iPhone 7. Kaç o? 7. Normal. 7 mi 7 mi es mi? 7'ymiş. Düz 7. Ya işte katılıyorum. Aşağı yukarı bu herhalde. Dizlerimizi vermedi. Bununla kapatıyorum o zaman. Tamam, abi. Yiğit. Ne kaç dakika olmuş Berkan? 5. Oha oğlum biz ne yapıyoruz ya? Oğlum daha da giderdim ha. Oğlum ne oluyor ya? Ben yoruldum. O bak az önce söyledim. Dedim ya normalde yaptığımız sohbeti sadece Abi, kayda alıyoruz biz. Ya yanlış anlama 45 dakika dediğin süre bayağı iyi bir süre. Evet. Ne yapıyoruz biz abi ya? Gidiyor akıyor. Dediler 10 dakika. Evet. Hadi 15. Hadi 25 falan diyeceksin zannettim ben. Yalan yok. Teşekkür ederiz izleyenler o zaman. Ne diyelim? Yani sen tabii bunu şey yapacaksın ama. Yok teşekkür ederiz gerçekten.